Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin isteği üzerine boncuktan L harfi yapımını anlatacağım. Yapımında kullanılan malzemeleri sayalım hemen. Harfimizi 6 milimlik incilerle yapacağım. Videonun sonunda da harfimizin boyutlarıyla ilgili bilgiler veriyorum. O bilgiler doğrultusunda boncuk boyutunuzu kendiniz belirleyebilirsiniz. İstediğiniz boyutta boncuk kullanabilirsiniz. Esneme yapmayan 0.35 numara misine kullanacağız. Dikiş iğnesiyle yapacağız. Kesmek için de makas kullanacağız. Yapımına geçmeden önce kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 8000 aboneyi geçtik. Gerçekten her zaman söylüyorum, yine söyleyeceğim. Abone olan, beğeni yapan, yorum yapan elleriniz dert görmesin. Henüz abone olmayanlar için de aşağıdaki abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Like atarak, yorum yaparak videolarımı öne çıkarmama yardımcı olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Harfimizin yapımına başlayabiliriz. İlk olarak misinamın arka tarafına 4 boncuk takıyorum. İğne taktığım tarafı değil, arka taraf. Çünkü bunları burada bağlayacağım arkadaşlar, şu şekilde. Rahat bağlayabilmek için arka tarafa taktım boncuklarımı. Birkaç kez bağladıktan sonra kısa olan misinayı diğer boncuklardan geçiriyorum. Ve kesiyorum. Diğer tarafla devam edeceğim. Bu benim harfimde birinci sıram. İkinci sıra için hazırlık yapacağım. Bir boncuk misinamı öne alıyorum. Şöyle iğne yardımıyla. Ve ikinci sıra için boncuk takıyorum. 3 adet boncuk taktım. Bu boncuklarımı misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanıp sabitleyeceğim. Bakın şu şekilde geçişimi yapıyorum. Çektiğimde boncuklarımı buraya sabitlemiş oluyorum. Bu da benim ikinci sıram. Şimdi üçüncü sıra için taktığım 3 boncuğun ikisinden yukarı çıkıyorum. Yine iğne yardımıyla. Ve üçüncü sıra için boncuk takıyorum. 3 adet boncuk taktım. Hep 3 adet boncuk takacağız. Bu aşamadan sonra sadece ilk sıramızı 4 boncukla yaptık biliyorsunuz. Ve bu 3 boncuğu da yine misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanarak alıyorum. Üçüncü sıramı da yapmış oldum. Bunu nereden biliyorum? 1, 2, 3. Şu kenardaki boncukları sayarak tespit edebilirsiniz. Dördüncü sıra için 2 boncuk yukarı çıkıyorum. Taktığım 3 boncuğun ikisinden yukarı çıkıyorum. Yine 3 boncuk takıp geliyorum. Ve boncuklarımı misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanıp alıyorum. Bakın misinam ön tarafta kalmış oluyor. Ben arka tarafından dolanıyorum. Şu şekilde. Ve tabii ki yukarı çıkıyorum 2 boncuk. Dört sıra yaptık. 3 sırada böyle hızlandırılmış yapayım arkadaşlar. Çünkü 3 boncuk takıp misinamızın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanıp 2 boncuk yukarı çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4 sıra yaptım. 3 sırayı da hızlandırılmış bir şekilde yapalım. Şimdi sıralarımızı bir sayalım öncelikle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra yaptık. 7. sıramızda 2 boncuk değil, sadece 1 boncuk yukarı çıkıyorum. Çünkü harfimin artık boyunu yapmış oldum. Şu şekilde uzantısını yapacağım. Yani şöyle olacak arkadaşlar. Bu şekilde uzantısını yapacağız. Yine 3 boncuk taktım. Yine misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanıyorum. Ve yine 2 boncuk yukarı çıkıyorum. Tekrar 3 boncuk takıyorum. Misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından alıyorum. 2 boncuk yukarı çıkıyorum.
Ve son sıramızı yapıyoruz harfimizde. 3 boncuğumuzu taktık. Misinamızın arkasından dolandık. Hiçbir yere gitmemize gerek yok. Burada birkaç boncuk geri gidip bağlamamızı yapacağız. Şöyle birkaç boncuk gidiyorum geri. Bakın burada bağlamamızı yapabiliriz. Şöyle yakından göstereceğim size bağlama işlemini. Burada misinam var arada arkadaşlar. Bakın şu arada misinam var. Burada giriyorum iğneyle. Hepsini çekmiyorum. Bir baloncuk oluşturuyorum. Buradan da iğnemi geçirip şöyle çektiğimde buraya düğüm atmış oluyorum. Bunu hep söylüyorum. Dikiş düğümü atar gibi. Yine aradan girdim. Hepsini çekmedim. Baloncuktan giriyorum. Misinamı çekiyorum. Ve buraya çektiğimde düğüm atmış oluyorum. Düğümünüzü bu şekilde atabilirsiniz. Yine birkaç boncuk geriye gidiyorum. Şurada arada bağlantı kurmayın arkadaşlar. Buraya boncuk atacağız çünkü. Yukarıdan geri gidin gerekirse. Şöyle birkaç boncuk da geri gittikten sonra misinamı kesiyorum. İsterseniz birkaç yerde bağlama yapabilirsiniz. Misinanızı uzunsa dolandırabilirsiniz. Fark etmez. Harfimizin birinci şablonu hazır. Aynısından bir tane daha yapıyoruz. Çünkü harflerimizi 3 boyutlu yaptığımız için üst üste koyup birleştirme işlemi yapacağız. Videoyu geri alarak aynısından bir tane daha yapalım. Birleştirme işlemi için tekrardan görüşelim. Harflerimizi birleştirmek için hazırız. Biraz önce de söylediğim gibi normalde üst üste koyup birleştirme işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Fakat mantığını anlayabilmek için bazı harflerde açık bir birleştirme yapıyorum. Yan yanayken. Daha sonrasında üst üste koyup biraz da o şekilde gösteriyorum. Harf videolarımı izleyenler bilirler. Şimdi bugün de bu harfimiz bize buna müsaade ettiği için, her harf müsaade etmiyor. Bu harf müsaade ettiği için ne yapacağız? Açık bir birleştirme gösterebileceğiz. Şöyle harfimin tersini çevirdim bir tanesinin. Şu çıkıntıları birisi bir tarafa bakıyor, birisi bir tarafa bakıyor. Bu şekilde şuradan başlayacağız. Açık birleştirip daha sonrasında kapatıp birkaç da o şekilde göstereceğim. Şimdi şablonumun birinde ilk boncuğundan şöyle misinamla giriş yapıyorum. Aynı misinaya bir tane boncuk takıyorum. Yine aynı misinayı diğer şablonumdan aynı boncuktan aşağıya doğru veriyorum. Bakın bunlar aynı boncuklar arkadaşlar. İki şablonda da boncuklar aynı. Şöyle göstereyim. Bakın birbirlerine denk geliyor. Aynı boncuklar var. Bu boncuklara geçiş yaparak aralarına da birer tane boncuk takarak birleştirme işlemi yapacağız. Şimdi başlangıcımızı yaptık. Misinamın uçlarını eşitledim. Yine herhangi bir misinaya bir boncuk daha takıyorum. Bakın bu boncuğu sağ ya da sol misinanıza takabilirsiniz. Fark etmez. Birleştirmemizi düğümleme işlemiyle yapacağız. Düğümleme dediğim yöntemde bunu harf videolarımda çoğu kez anlatıyorum. Aynı taraftaki misinayı yani boncuğumun tarafındaki misinayı boncuğumdan geri geçiriyorum. Sağ ya da sol hangi misinaya taktıysanız boncuk tarafındaki misinayı yine boncuktan geri geçiriyorsunuz ve şöyle bir baloncuk oluşturuyorsunuz. Bunu hepsini çekmiyorum arkadaşlar. Bakın hepsini çekersem boncuğum çıkar. Bir baloncuk oluşturuyorum. Bu baloncuktan çünkü karşı taraftaki diğer misinayı geçireceğim. Şöyle içinden geçiriyorum. Karşılıklı çektiğimde şurada bir düğüm oluşuyor bakın. Bu oluşan düğümü taktığım boncuğumun arasına çekeceğim. Elimle yardım ettim ve çektim. Bu yöntemle ilerleyeceğiz. Birleştirmemizi yapacağız. Çünkü harflerimiz daha düzgün duracaklar. Şimdi misinalarımı birer boncuk öne alıyorum. Sağ misinamız sağ şablonundaki boncuktan. Sol misinamı sol şablondaki boncuktan. Misinalarımı öne aldım. Araya bir tane boncuk takıyorum. Dediğim gibi mantık bu arkadaşlar. Bu açık da olsa kapalı da olsa bu şekilde. Denk gelen boncuklara geçiş yapıyorum. Araya bir tane boncuk takıyorum. Şimdi herhangi bir tarafa bir tane boncuk takalım. Boncuğumu taktıktan sonra tabii ki düğümleme yöntemini kullanıyorum. Neydi? Aynı taraftaki misinayı boncuktan geçirdim. Burada baloncuk oluşturdum. Hepsini çekmedim. Çünkü bu baloncuktan karşı taraftaki misinayı içinden geçireceğim.
ve karşılıklı çektiğimde oluşan düğümü boncuğumun arasına çekiyorum. Böylelikle daha düzgün bir birleştirme yapmış oluyorum. Şimdi ne yapacağım mesela? Birer boncuk öne geleceğim. Bir tane sağdan öne geldik, bir tane soldan öne geliyoruz. Ve araya bir tane boncuk takıyorum. Boncuğum hazır. Düğümleme yöntemini kullanıyorum. Aynı taraftaki misinayı geçirdim geri. Hepsini çekmedim. Baloncuk oluşturdum. Bu baloncuktan karşı taraftaki diğer misinayı geçiriyorum. Çekiyorum. Düğümümü de aldım boncuğumun arasına. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi mantığını zaten anlattım. Şuradaki boncuğa kadar biraz hızlandırayım. Daha sonrasında zaten bize açık birleştirmeye izin vermeyecek harf kapalı bir şekilde devam etmek zorundayız. Kapalı da birkaç tane gösterip geri kalanını kamera arkası yapacağım. Şimdi biraz hızlandırıyorum. Artık harfimiz açık bir şekilde birleştirme yapmamıza müsaade etmediği için şu şekilde kapatıyorum harfimi. Ve bakın arkadaşlar buradan birleştirmemizi yapmış olduk. Açık da olsa kapalı da olsa şöyle ön boncuklara geçerek aralara da birer tane boncuk takarak birleştirmemizi yapacaktık. Şuradaki boncuklar da arkadaşlar misinem burada kapattığım boncukta gördüğünüz gibi şu boncuklara geçiş yapacağım. Bu boncuklarda kapatıyorum. O boncuklar bu boncuklar arkadaşlar. Buradan devam edeceğim. Burada gördüğünüz gibi denk gelen boncuklar var. Denk gelen boncukların arasına şu bize bakan boncuklar var ya arkadaşlar. O aralara boncuk takarak ilerliyoruz. Her tarafında bunu bu şekilde yapacağız. Gördüğünüz gibi her tarafta denk gelen boncuklar var. Şimdi buradan birkaç da kapalıyken göstereyim size. Mantık aynı zaten. Ön boncuklara geçiş yapıp araya birer boncuk takacağım. Şöyle sağ misinamı sağdan alıyorum. Ön tarafa, sol misinayı da soldan alalım. Bakın artık ön taraftaki boncuklardayım. Araya bir tane boncuk takıyorum hemen. Ve burayı birleştirmiş oluyorum. Tekrar ne yapacağım? Birer boncuk ön tarafa geleceğim. Son bir kez gösteriyorum arkadaşlar. Geri kalanını kamera arkası yapacağım. Çünkü mantığını zaten anladığınızı düşünüyorum. Ön tarafa geldikten sonra bir tane boncuk takıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi birer tane yine ön tarafa araya bir boncuk, birer tane ön tarafa araya bir boncuk şeklinde devam edeceğiz. Bütün denk gelen boncukları kullanacağız. Kullanmadığımız boncuk kalmayacak arkadaşlar. Bu alt kısımdayız. Buradan şöyle içeri doğru birleştirelim. Başladığımız yerde bitişi beraber yapalım arkadaşlar. Son aşamaya geldim. Harfin birleştirmede. Şöyle göstereyim size. Burada başlamıştık biliyorsunuz. Alt kısmı yaptık. Daha sonrasında şöyle üst kısma geçtik. Her araya birer tane boncuk taktık ve son aşamadayım. Şurada yukarıda son boncuklarıma geçişimi yaptım bakın. Şunlar son boncuklar arkadaşlar. Buraya da bir tane takıyoruz boncuk ve bitiriyoruz. Burayı dörtlü yapmış olacağız yukarıyı. Şöyle 3 tane var. Bir tane daha takıp şu şekilde dörtlü yapacağız. Şimdi bir tane boncuk takalım. Bir boncuğumuzu taktık. Burayı şu şekilde yine düğümleme yöntemiyle boncuğumu sabitledim.
Şimdi burada bağlama işlemimizi yaparken bu misinayı diğer misinanın yanına getireceğim. Ya da bu misinayı diğerinin yanına getirebilirsiniz. Fark etmez. Şöyle 3 tane boncuktan geçiyorum. Maksadım burada diğer boncuklarla bağlantı kurmak. Bakın 3 boncuğun 3'ünü de aldım. Misinalarımı aynı yere getirdim. Şunların 3'ünü de aldım. Burada bağlama işlemimi yapıyorum. Birkaç kez bağladıktan sonra misinalarımızı diğer boncuklardan geçirip o şekilde keselim. Aynı şekilde diğerini de geçireyim. Harfimizin boyutları ile ilgili, bu kullandığımız boncuk adeti ile ilgili bilgiler verelim. Harfimiz hazır. 6 milimlik boncuklarla yapmıştık biliyorsunuz. Boyut olarak bakıyorum. 6,5 santim boyu var. Şöyle aşağıdaki çıkıntı boyuna bir bakalım. En diyebiliriz buna da. 4 santime yakında eni var. Sizler bu boyutları referans alarak boncuk boyutunuzu belirleyebilirsiniz. Ne için yapacaksanız ona göre boncuk kullanın arkadaşlar. Bunun haricinde kullandığımız boncuk sayısına bakalım. 84 adet boncuk kullanmışız. İsteyen takipçime çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de beğendiyseniz videoma like atıp aşağıdaki abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Katıl butonundan da atölyeme destek verebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.